Merhaba arkadaşlar. Bu videoda replikasyon kavramına giriş yapacağız. Replikasyon, Veeam Backup'ın adında da bulunuyor. Veeam Backup and Replication. Ancak çok fazla bilinmediğini düşünüyorum ve ortamlarda pek fazla da kullanılmadığını gördüm. Öncelikle replikasyon kavramından bahsedeyim. Türkçesi çoğaltma. Biz Veeam Backup and Replication uygulaması ile beraber görev açısından kritik makineleri çoğaltarak hızlı bir şekilde bir felaket esnasında ayağa kaldırabiliyoruz. Bu çoğaltma sonrasında elimizde iki tane makine oluyor. Bir tanesi aktif çalışan bir makine, çoğalttığımız makine. Bir de aktif çalışan makineye bir zarar geldiğinde, bir sorun oluştuğunda replikasından ayağa kaldırabileceğimiz bir kopyasını oluşturmuş oluyoruz. Bundan dolayı replikasyon bir felaket olması durumunda minimum kurtarma süresi hedefi sağlıyor bize. Buna da RTO diyoruz. Minimum RTO sürelerinde bize kurtarma sağlıyor. RTO'nun da açılımı Recovery Time Objective, yani kurtarma süresi hedefi. Yani minimum RTO şu anlama geliyor: en kısa sürede bu makineyi ayağa kaldırabileceğimiz zaman anlamına geliyor. Bir de RPO kavramı var. RPO'nun açılımı da Recovery Point Objective, yani kurtarma noktası hedefi. Bu da örneğin bir makinemde sorun yaşadım ve açılmıyor. RPO 15 ise 15 dakika öncesine dönebiliyorum demektir. Bu 15 dakika öncesine 2 dakikada dönebiliyorsam bu da artıyor 2 demektir. Yani RPO ve RTO kavramları biraz karıştırılabiliyor. Bunları da farklı makalelerden daha detaylı inceleyebilirsiniz. Şimdi biz replikasyon yaparken iki farklı senaryo kullanabiliyoruz. Hemen mimari üzerinde göstereyim. vCenter ortamıma geçtim. Şu an benim ortamımda 3 tane hostum, bir tane vCenter'a bağlı ve bu vCenter'ın altında bir tane cluster'ım var. Örneğin ben VM test makinemin replikasyonunu almak istediğimde şu anki mimaride yine bu vCenter mimarimin yine bu cluster'ımın içine replikasyonunu oluşturabiliyorum. Şu andaki mimarimde. Bu bana sadece bu makinem arızalandığında hızlı bir şekilde minimum RTO ile beraber makinamı yeniden replikasyondan ayağa kaldırabilmemi sağlıyor. Ama gerçek bir felaket senaryosunda biz tüm datalarımızın, özellikle kritik makinelerimizin aynı site'da olmasını istemeyiz. Tamamen disaster recovery, diğer site'ında olmasını isteriz. Bundan dolayı diğer site tarafında bir tane daha vCenter sunucunuzun olması aslında faydalı. Örneğin sizin merkez data center'ınız İstanbul'da ama Ankara'da bir şubeniz olduğunu düşünelim. Ve burada da bir data center'ınız var. Buraya replike yaptığınızda işte bu diğer site tarafınız olabiliyor. Yani Ankara'yı da diğer site olarak düşünebilirsiniz. Bir felaket senaryosunda ortamınızı orada ayağa kaldırabilirsiniz. Veeam Backup'la beraber buradan makinenizi Ankara'ya replikasyon yapabilirsiniz. Bir storage'ınız arızalandığında o storage'da çalışan tüm sanallara erişemeyeceksinizdir. Yani bundan dolayı bu makinamın replikasyonunun bu vCenter'da olmasının pek bir anlamı yok. Tabii bu senaryolar için farklı ortamlar kurmamız gerekiyor. Farklı mimariler kurmamız gerekiyor. Onları da daha detaylı bir şekilde derslerimizde, ileriki derslerde göreceğiz. Ama bunu bir şemada anlatabilirim. Bu Veeam'in şeması. Gördüğünüz gibi bu on-site bir yapının şeması. Veeam'in Help Center adresinden siz de bunlara erişebilirsiniz. Bu dokümanı inceleyebilirsiniz. Burada bir tane backup server'ım var ve bir hostumun üzerinde olan sanal makineleri diğer bir hostuma replikasyon yapabiliyorum ve bu arada sadece bir tane backup proxy'ye ihtiyacım var. Bizim halihazırda şu an ortamımızda zaten o backup proxy var ve bu backup proxy'nin üzerinde data mover servisleri var. Bu servisler bize replika yapmamızı sağlıyor. Kaynaktan okuduğu dataları hedef ortama yazıyor. Bu on-site arkadaşlar. Bir de off-site var. Off-site'in şeması da bu şekilde. Tamamen farklı bir vCenter ortamı solda görüyorsunuz. Sağda da ayrı bir vCenter var ve bize uzak ortam olduğunu anlatıyor. Uzakta bir ortam olduğunu anlatıyor. Çünkü internete bir çıkış sağlamış. Bu MPLS olabilir, site to site VPN olabilir. Ama aramızda bir mesafe var anlamına geliyor. Burada da gördüğünüz gibi source tarafına bir tane backup proxy
kurulmuş. Bir de target tarafına bir backup proxy kurulmuş. Vim bu şekilde öneriyor. Buradan gönderilen, kaynaktan gönderilen datalar backup proxy aracılığıyla diğer backup proxy'ye gönderiliyor. Burada data mover servisleri gönderilen verileri target ortamına, hedef ortamına yazıyor arkadaşlar. Böyle bir senaryoda source ve target tarafına ayrı backup proxy'ler kurmamız gerekiyor ve bunları backup job oluştururken de göstermemiz gerekiyor. Eğer internet ortamından gönderiyorsak, yani bizim mimarimiz WAN'a çıkıyorsa, burada da WAN ivmelendiriciler devreye giriyor. Gereksiz olan verileri ve hatta bir takım parametrelerle ve protokollerle o göndereceğimiz veriyi işleyip daha da hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlıyor arkadaşlar. Bir de replikasyonun çalışma prensibinden bahsedelim. Yine backup'tan çok bir farkı yok. Backup server'ımız kaynak host ortamımızda sanal makinamızın bir snapshot'ını alıyor. Bu snapshot bizim sanal makinamızın çalışmasını sağlıyor ve ana diski salt okunur hale getirip o salt okunan diski kaynak backup proxy'si işlemi alıp hedef noktadaki backup proxy'ye aktarıyor ve target backup proxy'si hedef noktasında sanal makineyi oluşturuyor. Ben size sadece şemayı özetledim. Siz bu linke ulaşıp buradaki adımları inceleyebilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Replikasyonun çalışma prensibini ve nasıl çalıştığını anlatmak istedim. İnşallah bir sonraki videoda bir replikasyon cevabı oluşturup işlemlerimize devam ederiz. Bu videomuz bu kadar. Şimdilik hoşça kalın.